Herkese merhaba. Ben Gönül Bıyıklıoğlu Uysal. Bugün çok güzel bir geziye katıldım. Boran Eser Kavas Hoca ile birlikte Antalya Merakı isminde bir Instagram sayfası var hocamızın. O sayfada duyuruyor gezilerini ve ben de o gezilerden 6 numaralı Kaleiçi gezisine bugün katıldım. Daha doğrusu Kaleiçi'nin etrafındaki Antalya'da. Burada etrafındaki yapılar Vasili Köprüsü'ndeki e, kitabeyi anlatıyor hocamız bize. Şu videonun devamında bazı yerlerde böyle ara ara çekimler yaptım. Kendim de ifade edeceğim ama bazı bölümlerde de sadece hocamızı dinleyebileceğiniz çekimler yaptım. Çok güzel bir geziydi gerçekten ama hiç kendimi çekmemişim, onu sonra fark ettim. Fakat bu yerlerden aslında ben çok fazla geçtim. Fakat insan hikayesini bilmediğinde sadece bir taş gibi görünüyor ona. Böyle ara ara biz oturuyorduk, hocamız ayaktaydı ve bize anlatıyordu etrafı ve hikayeleri. Şu tramvayın gittiği tarafta aslında benim okuduğum sağlık meslek lisem vardı, biliyor musunuz? Şimdi de park var ve biz o parkın içindeyiz. O parkın içinde birazdan bize hocamız denizde de bazı şeyler anlatacak. Denizden görünen. Burada da şeyi anlatıyor. Sesi çok gelmiyor. Şu sol altta bir mağara var. Kadın Deresi'nin hemen çıkışında. O mağara bir zamanlar kilise olarak da kullanılmış. O mağarayı anlatıyor. İnip kendisi de görmüş. Fakat tabii bizim o mağaraya bugün inme şansımız olmadı. Şimdi devamında bizi biraz ileriye götürdü ve size sesiyle baş başa bırakıyorum. Siz görüyor mu? İki tekne arasını almış. Yani görmeniz daha kolay. Şu anda iki teknenin önünde şamandıra duruyor. Şimdi şu anda orada dalış olduğu için tekne var. Dalış grubu nerede duruyor? Limanda. 5 numaralı geziye benimle katılanlar bilirler. Limandaki çeşme var ya, alttaki merdivenle inen su kaynağı. Onun hemen yanında dalış okulu. O dalış okulundaki dalgıçlar oraya dalış yapıyorlar. O şamandıra ne için orada? Dalış yapılan şey ne? Bir olan var mı? Gemi batığı oldu. Gemi batığı var. Bu gemi batığı sivil bir gemi mi? Askeri gemi. Hangi savaştan kalma? İkinci Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı'nda kim kime karşı savaşıyordu? Özür dilerim. Gemi batığı hangi millete ait? Fransız. Fransız gemisini kim batırmış? Aşağıda kamyon, bir iki kara topu bunlardan çıkarılıp müze envanterine verilenler var. Şu anda sadece kuru gemi için dalış yapılıyor. Ne kadar ilginçti, değil mi? Antalya'da bir savaş gemisi batığı olduğunu ben bilmiyordum. Bu arada çekim yapmamışım. Şu an valilik binasının oraya geldik. Daha doğrusu bu aslında yeni valilik binası. Eski valilik binası yıkıldı. Buranın hikayesini anlatıyor burada hocamız ve kitabesi var. Okul, aslında burası önceden okuldu. O okulun hikayesini anlattı bize. Yeni halini de bizim mahallede ben biliyorum. Ve sonrasında birkaç tane de cami ziyaret ettik. Bu ilki Müsellim Camisi. Ahşap işlemeleri duruyor. Onlar el çizmesiymiş. Birazdan hocamız tarihinden de biraz bahsedecek. Orayı da size dinleteceğim. Burada pencerenin işlemelerini bize göstermek için kapatıyor. Bunların hepsinin kalem işleriyle tam kapandığındaki halini hiç görmedim ama çok güzel göründüğüne eminim. Çinlilere gelince, Çinliler İznikli bir ustanın işi gibi görünüyor. Çünkü aynı usta Elmalı'daki caminin de Çinilerini yapmış. Birbirlerine de çok benziyor. Sonrasında
Yöresel lezzetlerle ilgili de birkaç yere uğradık. Çekmemişim. Aslında Piyazcı Sami'ye de uğradık. Burada Bağaça ben ilk defa duydum. Ustamız tarif verdi gibi oldu. Güzel oldu. Burada da hocamızla sohbet ediyorlar. Bağaça, poğaça değil yani, bağaça. Çok güzel bir lezzet ama. Az önceki Müsellim Camisi'nin çaprazında hemen burası. Valiliğin olduğu cadde, Antalya'yı bilenler için ve evet, tatmamız için bize ikramda bulundu dükkan sahibi. Buradan da çok teşekkür ediyorum kendisine. Sonrasında bu cami beni şaşırttı. Yani dışarıdan baktığınızda ben bugüne kadar buranın cami olduğunu hiç anlamamışım. Bu cami yapılırken altındaki dükkanlarla birlikte yapılmış ki caminin masraflarını karşılayabilsin diye. Bayan Ağa Camii. Böyle hemen dükkanların arkasından küçücük bir kapıdan içeriye giriliyor. Yani bilmediğiniz zaman burayı algılamak çok zor gerçekten. Dediğim gibi ben buradan kaç kere geçmişimdir ama burada bir cami olduğunu hiç görmedim, bilmedim ki çok çok güzel bir camiymiş. Modernle geçmiş bir arada. Burada hocamız şu minber beyaz boyalı ya, onun diğer camideki gibi işlemelerinin ortaya çıkarılabileceğini söyledi. Ve sonrasında Balbey Camisi'ne giremedik. Balbey Camisi kapalıydı. Balbey Camisi'ni de masraflarını karşılaması için yapılan 2 kapılı hana gireceğiz şu anda. Bu hanlar tabii o dönemde Diyanet gibi bir kurum olmadığı için orada camide çalışan kişilerin ve caminin giderlerini, masraflarını karşılamak üzere yapılıyormuş. Diğerinin altında dükkanlar vardı. Burada da hanlar var. 2 kapılı han. Hocamız anlatıyordu burada. Üstteki bölümler otel gibi kullanılıyormuş. Alttaki bölümlere de yüklerini bırakıyormuş insanlar. Burada daha net görünüyor üst bölüm. Şu anda tabii ki modern halde işletiliyor. Burası da tek kapılı han. Burası diğerinden daha ferahtı. Yani bizim hepimize öyle geldi. Tek kapılı han diyor ama aslında bir tane de arkada çıkış kapısı var. Adı tek kapılı han. Diğerinin aslında 2 değil 4 tane kapısı vardı galiba. Bu arada İzmir'de Kızlar Hasan'ına benzettim buraya ve ben Antalya'da daha önce hiç girmemiştim. Hatta kemerler yüksek, yükün takılmasını engelleyecek kadar gerekirse deveyle bile girebilir. Bunların sundurmaları çok yüksek değil. O yüzden yağmurda, çamurda bile bir barınma sağlayacak bir birinci kat planı yapılıyor. Isıtılmak için odunlarının atıldığı, kömürlerin atıldığı, suyun içerideki kazanla ısındığı, sıcak hava turu varsa sıcak havanın da içeri gönderildiği külhan bölümü. Ben de Külhan Bey'iyim. Külhan bölümü olur. Yani kavrulacağımız yer Odunların atıldığı yeri gördünüz mü? Bakın. Fırın gibi. Ve hamamlar şu anda kafe olarak işletiliyorlar. Burası ilk hamam. Öbürüyle bitişik zaten de. Diğeri çarşı hamamıymış. Daha doğrusu pardon, burası Külhan Bey'in bölümüydü. Hocamız anlatıyordu burada. Evet, şimdi aile hamamına giriyoruz. Hamam kafe buranın adı. Ama yani hamamın da kafe olarak işletilmesi çok güzel olmuş, ilginç olmuş. Tarihi eserlerin korunmasının bir yoluymuş bu. İşletmeye verilmesi. Göbektaşı bakın ortada, etrafını kapatmışlar. Ve buraya, kafeye gittiğinizde böyle bir hamamın odasına girip çay kahve içebilirsiniz. Değişik bir konsept. Penceresi yok sanmayın diyeceğim.
Şimdi göstereceğim size. Yani ilginç bir havalandırma var burada. Tabii ki hamam havalandırması, bakar mısınız? Çok ferahtı. Yani hiç kapalı mekan gibi değildi. Ve şimdi de yandaki çarşı hamamına giriyoruz. Çarşı hamamı diğerinden daha büyük. Yani bunların hepsinin ayrıntılarını hocamız anlatıyor. Benimkisi küçük bir anı gibi bir video. Yani tüm geziyi ifade etmem zaten mümkün değil. Tüm gezi 3 saat sürüyor. 3 saatlik bir gezi, fakat 3 dakika gibi gelip de geçiveriyor. Hatta işte dedim ya, bazı yerlerde şurayı da çekmiş olsaydım keşke falan dedim ben böyle dinlemekten. Çekmeyi unutmuşum. Burası çok geniş ve çok yüksek. Tabi burası da bir işletme olarak işletiliyor. Hocamız anlatıyor. İslam tarafından çalışılması önemli. Yapısını bozmadan orayı bulmazsa o zaman burası değil. Az önce hocamızın arkasındaki bazar gate yazan yerden, çarşı girişi şuradan bakın. Aslında hamamın iç kısmına geçiyoruz burada. Fakat tabii şu andaki biz turistik eşyalar diyeyim satan bu mağazanın içini gezmiş oluyoruz aynı zamanda. Burası ılıklık bölümüymüş. Direkt sıcaklığa girilmiyormuş o dönemki hamamlarda. Ve burası da evet sıcaklık bölümü. Hala hamam olarak işletiliyor olsaydı diye düşünmedim değil, yani içini gezerken. Hala hamam olsaydı belki de giderdik, yani böyle bir otantik bir hamamda zaman geçirmek değişik olabilir miydi? Tabii bilmiyorum. Ve küçük fotoğraflar bıraktım buraya. Başlangıçta Boran hocamız çay ve simit ikram etti bize. Güzel bir Antalya manzarası, güzel Antalya manzaraları yakalayabiliyorsunuz. Ve o camideki çiniyi yakından çekmiştim. Evet, Bağça bize ikram edilen ve tek kapılı handa da çay içtik üstüne. Harikaydı gerçekten. Tüm gezi ve emekleri için Boran Eser Kavas hocama teşekkürlerim de.